Hepinize merhabalar. Birçoğumuz kokoreci çok seviyoruz. Biz ailece hastasıyız diyebilirim. Evde sık sık yapıyoruz. Kanalda da daha önce birçok kez kokoreç tarifi yaptık. Valla güzel de yapıyoruz yani. Şimdi Allah var. Gerçekten evde yaptığımız kokoreçi biz dışarıda yiyemiyoruz çoğu zaman. Bugün yine farklı bir şey yapacağız. Daha böyle evlerde uygulamaya yönelik. Ama normalde hani böyle çok fazla yapmadığımız bir şey olacak. Ben güzel bir şey olacağına inanıyorum. Daha fazla lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Benim dolabımda geçen seferden kalma şöyle bir parça kokoreçim var. Daha önce bunu mangalda yapmıştım. Yiyemediğimiz bir kısmı kalmış. Piyasada böyle dilim dilim hazır pişmiş kokoreç bulunabiliyor. Daha önce hatta babamla bu tarz bir video yapmıştık ama bu onun biraz böyle gelişmiş versiyonu gibi olacak. Bu kokoreçte de olduğu gibi piyasada bulabildiğimiz kokoreçlerin birçoğunun ortası yağlı oluyor arkadaşlar. Az miktarda yaptığınız zaman çok problem değil ama şöyle bir 5-6 kişiye yetecek miktarda yaptığınız zaman o kadar yağ fazla gelebiliyor. Bugün ben de özellikle böyle ortası yağlı bir kokoreç tercih ettim. Birçoğumuz tabii böyle ortası uykuluklu, boğazlıklı, fındıklı kokoreçleri tabii ki daha çok seviyoruz ama İzmir dışında bunu böyle çok rahat bulunabilen bir yer ben bilmiyorum açıkçası. En azından Bursa'da öyle rahat bulamıyorsunuz. Biz bugün şöyle daha rahat temin edebileceğimiz kokoreçleri İzmir ayarındaki kokoreçe nasıl getiririz? Bunun hesabını yapıyoruz. Elimde şöyle bir miktar boğazlık ve uykuluk var arkadaşlar. Bunları temizlemekten başlayacağız. İlk etapta şöyle uykulukları ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle uykuluklarımızı bu şekilde ikiye böldüm. Bunlarla işim tamam. Şimdi burada da bu boğazlıklar, bademler var. İlk etapta şu an küçültmeye gerek duymuyorum. Daha sonra çünkü bu işlemi yapacağım zaten. Şimdi ilk önce yapacağımız iş bunları güzelce bir yıkayacağız. Çeşmenin altında iyice bir yıkıyorum. Ben genellikle sakatat etlerini mutlaka böyle bir önden tuzlu suda, salamurada bekletirim. Yani bunu birkaç saat de olsa yapmakta fayda görüyorum. Çünkü ne kadar yıkasam da şöyle üzerine bazı noktalarda görünüyordur herhalde. Böyle minik minik pıhtıkanlar oluyor. Onların tamamen temizlenmesi bu tuzlu suyla mümkün. Biraz göz kararı koyuyorum ama hemen hemen bir yemek kaşığına yakın tuz ekliyorum içine. Bunu şöyle iyice bir karıştırıyorum. Bunu buzdolabında 1-2 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Artık 1-2 saat sonra alacağız ve yemeğimize başlayacağız. Yaklaşık olarak 2,5 saat geçti. 2,5 saattir bu şekilde bekletiyoruz. Artık tamamen temizlendiğini düşünüyorum. Şimdi tekrardan bir sudan geçirip hemen dönüyorum. Güzelce yıkadık. Kan man bir şey kalmadı. Artık pırıl pırıl oldular. Bu şekilde devam ediyoruz. Geçenlerde pişirdiğim şöyle kalan bir kokoreçim var. Ortası yağlı bir kokoreç bu. O yüzden de birazcık zenginleştirme ihtiyacı hissediyorum. Tamamen yağ olduğu zaman bana çok keyif vermiyor. Bu arada kullandığım süt kuzu kokoreç. Bağırsağı süt kuzu. Ortasında da çöz ve iç yağı var. Şöyle dilimler haline getireceğim baştan. Bunları şöyle küçük parçalar haline. Çok minicik minicik gerek yok. Küp küp bütün kokoreçi doğradım ben. Şimdi sıra geldi. Şöyle uykuluklarla boğazlıkları aynı şekilde yapmaya. Şöyle çok küçük parçalara gerek yok. Aşağı yukarı şu boyutlarda tutsak yeterli bizim için. Uykulukları da arkadaşlar aynı şekilde. Kokoreçlerim, uykuluklarım hazır. İzmirli arkadaşların yorumlarını şimdiden biliyorum. Abi menemen yaptın. Arkadaşlar ister menemen deyin ister ne derseniz deyin. Ben bugüne kadar artık kokoreçin hemen her türlüsünü yedim. Ama bizim tecrübelerimizden şöyle bir şey çıkardık. Yağlı kokoreç domatesle kesinlikle bence daha yenebilir oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Bizim ailemiz de böyle düşünüyor. İzmirli kardeşlerimizi de kırmamak için şöyle 2 tane tabak ayırdım. Bir tanesini domatesli, biberli ve sarımsaklı yapacağım. Bir tanesini sadece uykuluk, boğazlık, badem ve kokoreçte yapacağım. İkisini de tadacağız. Bakalım samimi bir şekilde fikrimizi söyleyeceğiz. Sebzelerimi hemen hazır edeyim. Sarımsakları çok ince ince doğruyoruz. Arkadaşlar bunu normal hep yaptığımız kokoreçlerle karıştırmayın. Bu böyle biraz kokoreç güveç gibi bir şey olacak. Kokoreç yemeği gibi düşünün bunu.
Yani normal ekmek arasına koyduğumuz kokoreç gibi yemiyoruz bunu. Böyle ekmeği bandıra bandıra yiyoruz. Evet, domateslerimiz de hazır. Birkaç tane de biber, ama biberi çok abartmayın arkadaşlar. Biberlerin de böyle çok diplerini almadım. Yani çok çekirdekli olan kısımlarını ayıklayın. Az bir şeyden bir zarar gelmez. Arkadaşlar önce şu kokoreçlerimin olduğu kabı şöyle bir açıyorum. İçine doğranmış olan sakatatları koyuyorum. Yani boğazlıkları falan ekliyorum ve bu şekilde iyice birbirine karışmasını sağlıyorum. Görüyor musunuz? Şu an gayet güzel bir şekilde karıştı artık içine. Şimdi bu noktada bir tanesine şöyle komple bu şekilde alacağım. İçine koyacağım. Bakın. Diğerine domatesini ve biberini de ilave edeceğim artık. Onları da aynı şekilde içine atıyorum yine. Bunları yine aynı şekilde karıyorum arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir harman oldu. Bunu da ikinci tabağıma alacağım ama daha büyük bir şey koysam sanki daha iyi olur. Şunu da içine deviriyorum. Böyle tam oldu. Burada bir tane sadece domatessiz, bibersiz bu şekilde hazırladım. Eğer böyle domates, biber, menemen oldu vesaire diyorsanız bunu yapın arkadaşlar. Fırınımızı önden 200 dereceye ısıtıyoruz. Bu şekilde bunları fırınlayacağız. Artık fırınım ısındı. Şöyle bunları artık fırına yerleştiriyorum. Hepsini almadığı için bu şekilde yerleştirdim. Ama ara ara zaten karıştıracağımızdan dolayı sorun olmayacak. 15 dakikada bir gelip şöyle iyice karıştırmamız gerekiyor. Ara ara gelip kontrol edeceğiz. Şimdi bunları şöyle bir alt üst ediyoruz. Bakın şöyle sularını salmaya başladı. Şu an beklediğimden uzun sürecek gibi geliyor bana. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar karıştırıyorum. İlk etapta tuz falan hiçbir şey atmıyoruz. Her şeyi sonra ekleyeceğiz. Ama öyle tahmin ediyorum bu iş uzayacak. Dereceyi biraz arttırmak durumunda kaldım. Normalde biz bunu bizim Ora Kokoreç'te bunu yaptırıyoruz. Aynı bu şekilde güveçte ekmek fırınında pişirttiriyoruz. Çok güzel oluyor. Ama şimdi bu şekilde ev fırını ilk defa deniyorum. Benim bugün biraz miktarım da fazla. Normalde biz daha az bir porsiyon yolluyorduk. Öyle tahmin ediyorum işimiz biraz uzayacak. Evet, bu sıcaklık daha uygun oldu. Gördüğünüz gibi artık bir moda girmeye başladı. Şöyle bir yine alt üst edip karıştırıyoruz. Bakın bunun üstü daha güzel oldu. Tabi burada miktarın çok önemi var. Aynı şekilde devam. An itibariyle 50 dakika oldu. Şimdi bunun üstü gördüğünüz gibi gayet böyle güzel kızarmaya başlamış. Ama şöyle dibinde su salmış. Bu suyun buharlaşması gerekiyor. O yüzden de şöyle zemine yapıştırdım. Altına da bir tane tepsi koydum. Bu şekilde suyunu buharlaştırana kadar devam edeceğim. Daha sonrasında artık bunu yiyebiliriz. Bunu da aynı şekilde üste yanaştırdım. Gördüğünüz gibi bu da suyunu saldı. Şöyle ara ara yine karıştırıyorum. Alt üst edip tekrar fırına vermeye devam ediyorum. Bu saatten sonra artık amacımız o suyu buharlaştırmak. O yüzden de yine yüksek derecelerde devam edeceğiz. Alta ve üste mümkün olduğu kadar yakın tutuyorum ki o su bir an evvel buharlaşsın. Ara ara şöyle kapağını açıp fazla buharını alabilirsiniz. Bu süreci hızlandıracaktır. Onun dışında tamamen artık suyu bittiği zaman alacağız. Ben yine süre konusunda sizi bilgilendireceğim. Evet arkadaşlar, son 5 dakikaya girdik. Şöyle ekmeklerimi dilimledim. Şimdi bunları da koyalım. Birazcık kızarsınlar bunlar da. Bakın. Görüyor musunuz artık dibinde hiç suyu kalmadı. Tamamen yağı kaldı. Önce ekmekleri bir alalım. Ekmeklere bak. Çıtır çıtır oldu. Şunları bir alalım. Vallahi müthiş duruyor. Evet arkadaşlar, artık bunu da alabilirim.
beklediğimden uzun sürdü. Ama bence güzel bir şey oldu. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne diyorsun şimdi? Hiçbir fikrin yok. İçinde ne olduğunu da bilmiyorsun. Ne görüyorsun, ne düşünüyorsun şimdi? Bu domatesdir belli. Domates, Evet. biber var. Bu da tamamen sanki böyle et gibi. Uykuluk daha fazla görünüyor bunda. Uykulukları gördü vallahi bak. Evet canım tabii baksana şunlara Çünkü ya. bayağı boldu vallahi. Allah var şimdi. Şuraya baksana ya. Aynen. Vallahi ağzımın suyu akıyor. Ha. He. İnan acayip böyle. Şimdi hacım baharatları atalım, soğutmadan yiyelim. Hiçbir şey koymadık arkadaşlar. Pişirme esnasında hiçbir şey koymuyoruz. Normal kokoreç gibi düşünün. En sonda tuzunu, kokoreçin olmazsa olmazı, bolca kimyon. Evet. Kırmızı toz biber. Aynı zamanda pul biber. Pul biberi hacım şimdi atmayalım. Biraz önümüze atalım çünkü sofraya böylece koyacağım. Şimdi çocuklar falan yiyemiyor. Biz sonradan kendimize alırız. Arkadaşlar biz seviyoruz kekikli. Kekik bol kekik. Kekiği sevmeyen yoktur Mustafa. Ya kokusunu bastırıyor falan diye diyorlar ama arkadaşlar bu at, kuzu at. kokoreç ama At abi. biz seviyoruz kekikli. İstemeyen koymasın abi. Şey gerek de yok gerçi fazla ama. da gömme ya. Fazla da şey yapmayalım. Tamam. Vallahi var ya arkadaşlar. Ben Bak dayanamayacağım hadi. Dur hacım dur. Şunu bir göstereyim ya. Dur ya. Şuraya baksana ya. Şuna bir bakar mısın ya? Vallahi var ya hani yeme de yanında yat dedikleri bu yani. Haydi Mustafa. Hacım acıktın galiba sen de. Ya acıktım böyle şimdi sıcak. Hadi Onu bismillah. götürelim. Al bakalım. Şimdi Ekmeklerimiz de sıcacık çıtır çıtır bak. Bunun olayı bu. Yani. Hadi bakayım. Şöyle baştan onu mu tadalım? Baştan Baştan domatessiz şunu da tadalım. atayım ya. Evet arkadaşlar baştan domatessizi tadıyoruz. Nasıl piştiğine bakın. Çok farklı bir şeymiş ya. Şöyle. Bu var ya. Müsaadenizle tadıyoruz. Bismillah. Bu var ya Mustafa. Oğlum bu Biraz daha tuz istiyor. atom bir şey olmuş bu ya. Vallahi var ya. Acayip gerçekten çok güzel olmuş. Yani Bu şimdi özel kokoreç mi? değil. Bu nasıl biliyor musun baba? Bu yine süt kuzu kokoreç ama ortası yağlı. Yani o senin ilk yaptığın tarzda bir kokoreç. Ama ben bunun içine ekstradan onları seninki gibi böldüm. İçine uykuluk ve boğazlık da koydum. Herhalde yani. Bu birazcık seninkinin Şuraya lüksü baksana. oldu yani. Ama arkadaşlar samimi söylüyorum 10 numara olmuş. Bu yediğim yağ değil ha. Tabii canım Bu ne? beyin- Yağlar eridi, yağ dibinde. Beyin gibi bir şey. Aynen. Beyin. Yani o kadar böyle artık zaten 2 saat. O kadar yumuşamış ki böyle ağzınızda eriyor. Kokoreçler de böyle çıtır çıtır olmuş. Harbiden ben de çok beğendim. Bak. Vallahi. Afiyet olsun. Şu domatesliye bazı arkadaşlar hemen böyle ön yargıyla menemen falan filan diyor ama yani eğer ki kokoreç kalitesizse kesinlikle domatesli daha iyi Eyvallah. oluyor. Şimdi burada biz kokoreçi kaliteli bir kokoreç haline getirdik. İçerisine hiçbir kokoreçte bulamayacağınız kadar uykuluk ve boğazlık koydum. Neredeyse gördüğünüz yani neredeyse yarı yarıya şey var içerisinde malzeme. Şimdi bir de bu haliyle deneyeceğiz. Neyse o. Bu yani 10 üzerinden 11 diyeyim. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Müsaadenizle tadıyoruz. Baba hep Bunu- normalde ben konuşurken sen yiyorsun ya. Bu sefer sen konuşurken ben Vallahi ye yiyorum ya. ama bu domatesi biberi bunu biraz daha hafifletmiş. Bunu hafifletmiş. Bu tam kokoreç olmuş ama bu uykuluklar. Bir gün diyorum ki Mustafa güzel olmadı diyeyim diyorum. Bir şaşırtma yapayım vallahi diyorum. Bak aklımdan lan güzel olmadı diyeyim diyorum. Yok ya Allah için güzel. Yok şimdi güzeli de güzel diyeceksin arkadaş yani. Arkadaşlar bunu bizim orada kokoreç var. Kurşunlu'da bizim bir komşumuz kendisi. İsmail'in oraya gittiğimiz zaman yani öyle herkese yapmıyorlar açıkçası. Böyle biz gidip biraz vakit geçirdiğimiz zaman şu tarifi orada kendisi yaptırıyor. Hemen yanında pide fırını var. Pide fırınına yolluyor. Orada bir 40 dakika 45 dakikada pişirttiriyor ama tabii daha az.
Bugün o tarifi evde yapmak istedim ama dereceleri ilk etapta tutturamadım. Yani beklediğim sürelerin üzerine, derecelerin üzerine çıktı. Ama 250 derece bu iş için en uygun derece arkadaşlar. Ben daha düşük başladığım için muhtemelen daha uzun sürdü. Sizinki bir yarım saat daha kısa sürebilir. Bu Mustafa, bu benim yaptığım kokoreçe çok daha yakışır. Daha maliyetsiz olur. Ama işte Ama bu da bambaşka abi. ya Şimdi bu biraz daha böyle hani fanatiği. Ben Ya- bunu da çok beğendim. Ya Babam ben- herhalde sen bunu daha çok beğendin. ben bu oğlum bunda ne yiyorsun? Uykuluk yiyorsun. Böyle Öyle, basit bir şey değil bu gerçi yani. doğru. Bu öyle. Bu da full uykuluk. Ama işte bak bunda uykuluk da bunda Hissettiriyor, bastırıyor. evet. Bunda hissettiriyor. Eyvallah. Böyle güzel. Doğru tespit. Bunda daha net alıyorsunuz bütün lezzetleri. Bunda tabi o böyle hani menemen gibi ya. Ya. O biraz daha Ben bastırıyor. şahsen doğru. ben Yani. şahsen buna harcamazdım o uykulukları falan, bak açık söyleyeyim. Buna koyarım. Peki hacımdan o zaman ben ayarımızı sana aldık. Bir söyleyeyim. dahaki sefer artık Abi bu böyle yaparsak biz de Heh. domatessiz yapacağız Eyvallah, arkadaşlar. bitti. Hacıma ya güveniyorsanız siz de öyle ben yapın. buna yazık. Bunu benim sistemde de yapsalar aynı bu güzelliği verir yani. %95 verir. Böyle %100 olur ayrı. Bu arada belki videoyu Ramazan'da yayınlarız ama biz Ramazan öncesi çekiyoruz. Şu anda bir hafta 10 gün kadar var Ramazan'a. Artık Ramazan'da da olursa şimdi ezanlar başladı bizim burada. Size de Allah kabul etsin diyoruz şimdiden. İnşallah, inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça Evde kalın. kalın inşallah. Hoşça kalın. Mustafa harika ya.